Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu motifli çantanın yapımını anlatacağım. Yine bir artan ipleri değerlendirme projesi bu. Bu kez evdeki böyle dantel iplerini, o tarz ince ipleri değerlendirdim. Tabii siz daha kalın iplerle de yapabilirsiniz. O zaman motifleri benim yaptığım gibi 3 sıra değil 2 sıra yaparsınız. Aynı büyüklüğe ulaşırsınız ya da motifleri daha büyük yapabilirsiniz. Vereceğim kalıba göre yerleştirip kolayca hazırlayabilirsiniz bu çantayı. Evet, şöyle bakın, iç kısmına da şöyle astarlı falan. Hem şık hem de spor bir çanta oldu. Şöyle. Evet. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, çanta projesine kullandığım iplikler bunlar. Evde kalan böyle renkli dantel ipliklerini, ince iplikleri değerlendirdim. Şöyle çeşitli markalardan dantel ipliklerim vardı. Bunları iki kat haline getirdim. Şöyle bakın. İki kat haline getirdiğimde kalınlığı daha uygun oldu. Şöyle domino koton perle No 5 yumaklarım vardı. Bunlar nakışta da kullanılıyor ama ben bir miktar yumağı bu şekilde değerlendirmek istedim. Siz çeşitli evde kalan yumaklarla da yapabilirsiniz. Şöyle bakın, ince yapmak isterseniz katını ayırabilirsiniz ipliklerin. Şöyle. Çanta genellikle kalın iplerle örülüyor ama bu ince iplerle de çok zarif oldu gerçekten. İçine keçe vesaire de koyunca çok farklı, hoş ve sıra dışı bir görüntüsü oldu. Tavsiye ederim sizlere de. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Bu arada örneğe geçmeden önce kullandığım tığı da göstereyim arkadaşlar. Numara 2, 1,75 milimetre kalınlığında ince bir tığ kullanıyorum. Bu yumakları da şöyle ortalarındaki halkalardan çıkarıp bu şekilde yumak haline getirdim. Böylelikle daha az yer kaplamış oluyor konuldukları yerde. Evet, onu da eklemek istedim. Şimdi yapılışına geçelim. Şimdi motifimiz için 5 zincir çekerek başlıyorum. Sihirli halka da yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyoruz. 1, 2 zincir çekiyorum, doluyorum. Halkanın içine batıyorum. 1, 2 de çekiyorum. Doluyorum. Halkanın içine 1, 2 de çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine halkanın içine 1, 2 doluyorum. İkili trabzan doluyorum. İkili trabzan. Böyle 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İkili trabzan 3 tane. Evet. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Sonuncu parçayı yapıyorum. Şu ipi de içinde böyle saklayarak 1, 2 ve 3. Şimdi 1, 2, 3 zincirle şu köşeye kıstırıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Birinci sırayı tamamlamış olduk. Klasik hanım dilendi bey beğendi motifi. Şimdi diğer rengimize geçelim. Köşeden başlıyoruz. Şöyle bu ipi içine alıyorum.
1 2 zincir doluyorum. Hep ikili trabzan yapıyoruz. 1 2. Bu ipi hep içine alıyoruz. Evet. 1 2 3 zincir köşelerde 1 2 ve 3. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum. Diğer köşeye geçiyorum. Bu ipi de şöyle saklıyoruz. İkili trabzan. Şu ipi tekrar bu tarafa geçiriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum arada. Diğer köşeye geçiyorum. Yine 3 zincirle devam edeceğim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. İkinci sırayı da tamamladık. Şimdi üçüncü sıraya başlayalım. Motiflerimizin son sırası. 3 sıradan oluşuyor motifler. Yine köşelerde aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 zincir doluyorum. İkili trabzan doluyorum. İkili trabzan. 1 2 3 zincir doluyorum. 1 2 3. Evet. Bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bir zincir, köşeye geldik. Aynı işlem. 1 2 3 tane yaptım. 1 2 3 zincir, yine aynı yere. 1 2 3 tane doldurdum. Yine bir zincir çekiyorum ve şuraya batıyorum. 1 2 3 tane doldurdum. Bir zincir çekiyorum. Köşeye geliyorum. Evet, yine aynı işlemi uygulayarak bu sırayı da tamamlayıp motifimizi bitiriyoruz. Evet, motifi tamamladık. İpleri içine alıyorum. Şu son sıradaki. Şöyle tığ ilmek arasından geçirerek ve birleştirmeden önce şu artan fazla ipleri hemen kesiyorum. Sonra çünkü zorluk oluyor kesmek. Şöyle. Evet, arkası da temizlenmiş oldu. Şimdi diğer motifimizi yapalım ve nasıl birleştirildiğini göstereyim. Evet, şimdi motiflerin nasıl birleştirildiğini göstereyim. Şöyle motifin köşesine geldim son sırada. Normalde 3 zincir çekiyorduk. Burada bir zincir çekiyorum. Diğer motifin köşesini alıyorum. Şu şekilde bir zincir çekiyorum ve diğer motifte 3 tane trabzan yapmaya başlıyorum. Kenarı birleştiriyoruz şimdi. Bu 3 trabzanı yaptıktan sonra hemen ikinci boşluğa kıstırıyorum. Hiç zincir çekmeden burada. Sonra buradaki boşluğa örmeye devam ediyorum. Yine zincir çekmeden diğer boşluğa kıstırıyorum ve dolayıp köşeye geliyorum. 1
2, 3 tane yaptım. Bir zincir çekip köşeyle kıstırıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Yani sadece köşelerde birer zincir çekiyoruz. Kenarlarda zincir yok. Evet, köşeyi dolduruyorum. 1, 2, 3 şeklinde. Evet. Birleştirmemiz de bu şekilde olacak. Evet, motiflerimizi gördük. Şimdi projelendirmeye başlayalım. Evet, motifleri örmeden önce keçeden şu şekilde bir kalıp çıkardım. Bu kalıbın bir yüzünü kumaşla kaplayacağım. Sonra diğer yüzüne de ördüğüm motifli kalıbı dikeceğim. Evet, şu kısım gövde, şu iki parçada çantanın yan kısımları. Yan kısımda şöyle bir yırtmaç var. Buraya çantanın klipsi geliyor. Bu şekilde. Evet, daha önce buna benzer bir çanta yapmıştım böyle. Bunun yapılışı da var kanalımda. Şöyle bakın, yan kısımda bu yırtmaç olduğu için kolayca açılıyor ve burada herhangi bir motif toplaşması önlenmiş oluyor. Evet, kullandığım klips bu şekilde 20 santim genişliğinde bir klips. Evet, kullandığım keçe kalıbın santim ölçüleri bu şekilde. Burası gövde, şunlar da 2 tane yan. Şöyle tutayım, ekran çıktısı alıp buradan yapabilirsiniz. Evet, keçe kalıpları kumaşla kapladıktan sonra örgümüzü üstüne şöyle dikiyoruz el dikişiyle. Bakın, şöyle el dikişiyle çırparak diktim. İç tarafı bu şekilde. Bura astarı oluyor. Şöyle şu kenarları da önce şu kumaşa keçeye birleştireceğim. Sonra üstüne bunu yerleştirerek dikeceğim. Böyle sündürerek dikiyoruz. Motifler esnek olduğu için kalıbın şeklini alıyor. Şöyle. Evet. Yanları da dikelim aynı şekilde. Evet, kalıbımız hazır. Tığ işi parçayı keçe kalıbın üzerine dikerek birleştirdim. Şimdi şu kenar kısımlardan birbirine dikilerek tamamlanmış olacak. Motifler esniyor gördüğünüz gibi. Kalıbın şeklini rahatça alıyor. Şöyle göstereyim, ekran çıktısı alıp buradan motifleri sayabilirsiniz. Evet, motiflerin yaklaşık genişliğini de söyleyeyim. Şöyle 4 santim kenarı olan motifler bunlar. Kalın iple yapıyorsanız örneğin motifleri 2 sıra yaparak bu büyüklüğe ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi kenarlarından dikelim. Şuralar şöyle görüyorsunuz. Yırtmaç yapıldı. Çantanın şu kısmına geliyor o yırtmaçlar, çantanın açılması için. Evet, şimdi dikişini yapalım. Evet, yine motifleri kalıba dikerken kullandığım gibi şöyle dantel ipliği kullanacağım. 2 kat olarak sağlam olması için. Şimdi şöyle kenarları birleştirirken şu motiflerin birbirine denk gelmesine dikkat ediyoruz. Şöyle bakın, birbirine denk gelecek şekilde. Şöyle alalım. Evet. Sıkıca şöyle dikiyoruz. İyice sıkalım ki arada açıklık kalmasın. Şöyle bakın.
Evet, bu şekilde dikelim. Evet, çantanın kenarlarını diktim. Böyle. Şimdi sap kısmını dikeceğiz. Evet, sapı dikmeden önce şöyle kenarlarından büzerek bir miktar küçültme yapacağım. Şöyle. Evet, şöyle teyelliyoruz. Evet, buraya ucuna kadar teyelleyelim. Evet, şuradan başlayarak şuraya kadar teyelledim. Şimdi büzdüreceğim bir miktar. Evet, hafif büzdürdüm. Şöyle şu kısmın içine sığacak hale getiriyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi düğümleyelim. Evet, şimdi dikişe başlayacağız. Evet, ortalayarak yerleştirdim. Şöyle burada zaten bakın delikleri var. O deliklerden şöyle geçiriyoruz. 2 kat iplikle dikiyorum. Sağlam olması için şöyle. Bakın iç kısmı da böyle. Makine dikişi şeklinde dikiyorum. Sıkıca. Evet. Şu yan kısımları da hafif büzmüştük az önce. Şöyle bakın yerleştiriyoruz. Yan kısımları da şöyle dikeceğiz. Çantamız tamamlanmış olacak. Ve çantanın sapının dikişini tamamladım. İki tarafı da. Şöyle bakın yanlarda. Şöyle yakından göstereyim. Evet. Şimdi şu iç kısımlardaki şu görüntüyü kapatmak için şöyle iç kısmına aynı deliklerden şöyle bir sıra dantel dikeceğim. Çantamız tamamlanmış olacak. Evet, çantamız tamamlandı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İç kısmına şöyle dantelini de diktim. Gayet tatlı bir görüntüsü oldu. Evet. Bu şekilde çantamız kullanıma hazır. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.